Selamın aleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle, haksızlığa uğrayan, yetim kalan ve yoklukla sınanan bir gencin menkıbesine, Muhammed Ali'nin hikayesine yolculuk edeceğiz. Evinden kovulmuş, kardeşleri tarafından sokağa atılmış bir çocuğun, sabrı, merhameti ve inancıyla kendini keşfetmesini anlatan bu kıssa, sizi zamanın ve mekanın ötesine, manevi bir serüvene davet ediyor. Gelin, onun yaşadığı sınavlara ve keşif yolculuğuna birlikte eşlik edelim. Hazırsanız, Menkıbeler kitabının yeni sayfası açılıyor. Atların sesi, dar patikalar arasında yankılanırken, rüzgarın ıhlamur kokusunu taşıdığı, bereketli toprakların tam ortasında küçük bir köy vardı. Orada Muhammed Ali adında genç bir delikanlı yaşıyordu. Muhammed Ali, çocukluğunda yıllar önce köyü saran salgın yüzünden anne ve babasını kaybetmişti. Bu korkunç olay, henüz 7 yaşını doldurmamış olan çocuğun ruhunda derin bir iz bırakmıştı. Anne babasının ölümünden sonra ondan daha büyük olan ağabeyleri Süleyman ve Hüseyin ile birlikte yaşamaya devam etti. Ama onlar gerçek anlamda ebeveyn değillerdi. Yaşça daha büyüklerdi ve sorumluluk istemiyorlardı. Muhammed Ali, şiddet ve aşağılanmanın gölgesinde, öz kardeşlerinin yanında sığıntıymış gibi yaşayarak büyüdü. Gün boyunca yaşından büyük işlere gönderiliyor, ağabeylerinden azar işitmemek için, odun toplayıp, kuyudan su çekmek gibi ağır işler yapıyordu. Oysa ağabeyleri oturup dinleniyor ve hayatlarının tadını çıkarıyorlardı. Günler, Muhammed Ali için, geçmek bilmiyordu. Ağabeylerinin, ağızlarından dökülen, hakaretlere de artık alışmıştı. Muhammed Ali'ye sürekli "Sen işe yaramazsın. Sana verdiğimiz işi bile adam gibi yapamıyorsun," derlerdi. Zamanla Muhammed Ali, kendi evinde öz kardeşleri tarafından istenmediğini hissetmeye başladı. Soğuk bir kış gecesinde, yatağının içinde soğuktan titrerken, uyumakta zorlandığı bir zamanda, Muhammed Ali, kardeşleri Süleyman ile Hüseyin'in kendisi hakkında konuştuklarını fark etti. İkisi, onunla ilgili ciddi bir meseleyi tartışıyordu. "Artık reşit oldu," dedi Süleyman. "Bir boğaz daha eksilir. Onu kovarsak kimse bizi suçlamaz." Bu sözler Muhammed Ali'nin yüreğini, mermi gibi deldi. Oysa evin iş yükünü sırtlayan, çalışıp didinip duran yine kendisiydi. Üstelik kendi kazancını dahi getirip eve veriyor, üstüne başına kılık kıyafet bile alamıyordu. Bir birikimi yoktu. Babasından kalan bu eve, Muhammed Ali'yi sığdıramıyorlardı. Kendi kanından, canından olan ağabeyleri, yıllarca ettikleri eziyet yetmezmiş gibi, şimdi de evden gitmesini istiyorlardı. Muhammed Ali'nin hayatı sonsuza dek değişmek üzereydi. O evin duvarlarının ardında onu bekleyen şey, hayal bile edemeyeceği kadar karmaşık olacaktı. Ertesi sabah, her zamanki gibi erkenden uyanan Muhammed Ali, günlük işlerini yapmaya koyuldu. Kuyudan su çektiği sırada, arkasında ağır ağır ilerleyen ayak sesleri duydu. Döndüğünde, karşısında ciddiyetle duran ağabeylerini gördü. Daha söz söylemeden, içine korku yayıldı. Süleyman sinsi bir sesle konuştu. "Muhammed Ali, geleceğimiz hakkında bir karar verdik. Artık bu eve ihtiyacın yok. Kendi ayaklarının üzerinde durma vaktin geldi." Muhammed Ali, şaşkınlıkla dona kaldı. Kulaklarına inanamıyordu. Duyduklarının bir kabus olduğunu umuyordu. Titreyen sesiyle sordu. "Ne demek istiyorsunuz?" Hüseyin soğukkanlılıkla cevap verdi. "Artık bize ihtiyacın yok. Sana yeteri kadar baktık. Evden gitmeni istiyoruz. Babamızın istediği gibi, seni besledik büyüttük. Ama artık gücümüz yok." Ardından Süleyman öfkeyle ekledi. "Ne almak istiyorsan al, ama bir daha geri dönme." Muhammed Ali'nin ayaklarının altındaki toprak kayıyormuş gibiydi. Onların bu noktaya varacaklarını hiç beklememişti. Ahırdan bozma odasına girdi. Birkaç eski kıyafetini ve günlerdir gizlice biriktirdiği azıcık azığını aldı. Sonra dışarı çıktı. Güneş yükselmişti ama onun içini ısıtmıyordu.
Büyüdüğü evin kapısında durdu. Ağır bir sessizlik etrafını sardı. Başını göğe kaldırdı ve fısıldadı. Ya Rabbim! Beni kimseye muhtaç etme. Önüme hayırlı kapılar aç. Muhammed Ali, köyden uzaklara doğru ayaklarını sürüyerek yürümeye başladı. Ne kimseyi tanıyordu ne de kimse onu tanıyordu. İçinde yalnızlık ve korku vardı. Ama kendini toparlamaya çalıştı. O an, attığı bu adımların hayatında büyük değişimlere yol açacak beklenmedik bir yolculuğun başlangıcı olduğunu bilmiyordu. Saatlerce dondurucu soğuğun altında yürüdü. Yorgunluktan ve soğuktan bedeni tir tir titriyordu. Sabahın erken saatlerinden beri ağzına lokma koymamıştı. Eski ayakkabıları, sanki ayaklarını parçalıyor, her adımda acı çekiyordu. Dinlenecek bir yer ararken, uzaktan garip bir ses duydu. Sanki yağan kar, ona fısıldıyordu. Birilerinin yardıma ihtiyacı olabilirdi. Muhammed Ali durdu. Çevresine baktı ama kimseyi göremedi. İçini ürperti kapladı, yine de sesi takip etti. Ses onu büyük ve kurumuş ağaçlarla dolu, terk edilmiş bir bölgeye götürdü. Ağaçların arasında, günün son güneş ışığında parıldayan bir şey fark etti. Temkinle yaklaştığında, kara düşmüş, küçük bir yüzük olduğunu gördü. Hayretle, yeni düşmüş olmalı, ama hiç etrafta ayak izi yok, dedi. Yüzüğü eline alıp inceledi, daha önce hiç görmediği bir şeydi. Yüzüğün üzerinde ince işlemeler ve daha önce görmediği yazılar vardı. Muhammed Ali, yüzüğü eline aldığı anda, ellerinde hafif bir titreşim hissetti, içi gıcıklandı. Ardından derin bir ses yankılandı. Sonunda, beni buldun. Korkuyla titredi, başını kaldırdığında karşısında uzun bir insan silüetine benzeyen gizemli bir varlık gördü. Bu, Şubat olarak bilinen bir cin idi. Kadim bir varlıktı, insanlar arasında yaşar, ihtiyaç duyulduğu anda ortaya çıkardı. Ama sadece iyi insanlara yardım ederdi. Muhammed Ali kekeleyerek sordu. Sen de kimsin? Cin sakin bir sesle cevap verdi. Beni herkes bilir, ama sadece mazlumlar görür. Adımı yaratıldığım aydan alırım. Allah'ın izniyle buradayım. Çünkü sen, zulmü ve acıyı tattın. Yine de, kardeşlerin için tek kötü söz etmedin. Yoluna sınavlardan oluşacak kapılar açacağım. İyi olanı bulmak senin elinde. Muhammed Ali, havada asılı duran kar tanelerini görünce, birden bir şeylerin değiştiğini hissetti. Yaşadığı olayın gerçek olup olmadığını anlayamıyordu. Belki de, şu an soğuktan donarak ölüyorumdur. Ya da çok yorulduğum için halüsinasyon görüyorumdur. Bu bana zihnimin bir oyunu değil mi, dedi kendi kendine. Sonra dinlenmek için, karlarını temizlediği, taş parçasının üstüne oturmaya karar verdi. Büyük bir iç çekmişti ki, silüetin hala, tepesinde olduğunu fark etti. Başını kaldırıp Şubat'ın ona gülümsediğini gördü. Ve parmağına taktığı yüzüğü incelemeye başladı. Cin yavaşça ona doğru yaklaştı. Bu yüzük sıradan bir metal parçası değil. Bu, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek büyük bir araç. Ama onu kullanacak kişinin akıllı olması gerekir. Muhammed Ali, hala elinde tuttuğu yüzüğe baktı. Biraz önce gördüğünden çok daha parlak görünüyordu. Şubat, yüzüğün gizemli hikayesini anlatmaya başladı. Çok eski zamanlarda, bu yüzük kadim ruhaniler tarafından insanlara bir hediye olarak yapıldı. Ama sıradan birine verilemezdi. Yalnızca cesaret, merhamet ve doğruluk taşıyan seçilmişlere ait olabilirdi. Eğer doğru şekilde kullanırsan, insanları anlamanı ve onlara yardım etmeni sağlar. Ama kötü niyetli kullanırsan, seni ve hayatını mahveder, çözümü olmayan dertlere reva olursun. Muhammed Ali, omuzlarına ağır bir sorumluluk yüklenmiş gibi hissetti. Hayatında, hiç böylesine büyük kararlar almamıştı. Sessizce mırıldandı. Ben, doğru kişi miyim? Şubat, hafifçe gülümsedi. Bunu Allah bilir, ben hislerim ile hareket ederim. Gözlerinde bir şey görüyorum. Sana güvenmemi söyleyen bir şey. Büyük sınavlarla karşılaşacaksın. Ama bu yüzüğü iyilik için kullanmayı başarırsan, gerçek gücünü keşfedeceksin. Bu sözlerin ardından Şubat,
belirdiği gibi aniden kayboldu. Muhammed Ali, yalnız başına yüzüğü avucunda sımsıkı tutarak kaldı. İçinde derin bir his vardı. Yepyeni ve bilinmezliklerle dolu bir yolculuğun eşiğindeydi. Şubat gittikten sonra, yüzüğü kullanarak hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatını iyileştirmeye karar verdi. Yavaş adımlarla karların üzerinde yürümeye başladı. Ay ışığı yolunu aydınlatıyordu. Ve eskisi gibi üşümüyordu. Uzun saatler yürüdükten sonra küçük bir köye ulaştı. Misafir olarak kalabileceği bir yer bulma umuduyla yürümeye başladı. Köy terk edilmiş gibiydi. Bir süre daha gezindiğinde, bazı köylülerin ellerinde boş barkaçlar ile yürüdüklerini gördü. Selam verip yardım istemek amacıyla yanlarına yaklaştı. Durumunu anlattıktan sonra bir köylü onu evine davet etti. Muhammed Ali, köylünün davetini kabul etti. Eve vardıklarında Muhammed Ali ve köylü biraz sohbet ettiler. Köy halkının yiyeceği kalmamıştı. Ne doğru düzgün su bulabiliyorlar, ne de ısınmak için yeteri kadar odun toplayabiliyorlardı. Köylü, belki buzu kırar, balık avlarız umudu ile göle gitmiştik. Ama ne çare, elimiz yine boş döndük. Bu sene çok fazla don var, dedi. Muhammed Ali eve girdiğinde, açlıktan gözleri çukurlaşmış çocukların, yiyebilecekleri bir şey bulabilmek için, sağa sola bakındıklarını gördü. Muhammed Ali çocukların bu halini görünce, kendi açlığını ve yorgunluğunu unuttu. Onlara yardım etmeye karar verdi. Yüzüğün üzerindeki işlemelere odaklandı, gözlerini kapattı. Ağzından anlamını bilmediği ama kendiliğinden dökülen kelimeler çıktı. O an, yüzükten dalga dalga yayılan bir enerji etrafı sardı. Kardan kapanan yollar açılmış. Donan göl çözülmüş ve temiz su kaynakları artık kullanılabilir durumdaydı. Ertesi sabah köyün insanları şaşkınlık içinde bu mucizeye tanık oluyor, hayretle Muhammed Ali'nin etrafında toplanıyordu. "Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum," dedi Muhammed Ali. "Ama sanırım bu yüzük mucizeler yapabiliyor." O günden sonra, Muhammed Ali'nin hikayesi köyde yayılmaya başladı. İnsanlar onu olağanüstü biri gibi görüyordu. Ama o, bu gücü şöhret için değil, gerçek iyilik için kullanması gerektiğini biliyordu. Zaman aktı, bahar geldi. Bu sefer de köyün bereketsiz topraklarında. Ne ekin bitti, ne meyve çıktı. İnsanlar, kara kara, nasıl kışa hazırlık yapacaklarını düşünmeye başladılar. Öyle ya, hep balık yenilmezdi. Ahali bu ölmüş toprakları nasıl canlandıracaklarını bilmiyorlardı. Köylüler, yeniden Muhammed Ali'nin kapısını çaldı. Muhammed Ali, ona en zor anında, evini açan bu köy halkı için, yeniden yüzüğüne dokundu. Bu unutulmuş köy, artık zamanla verimli toprakları ve iyi yürekli halkı ile tanınır hale geldi. Kuyuları canlandırıyor, çocuklara yeni yöntemlerle tarımı öğretiyor, insanlara güven veriyordu. Fakat her başarının ardından, kendi içinden yükselen bir şüpheyle yüzleşiyordu. Gerçekten bu gücü taşıyabilecek miyim? Gerçekten de Muhammed Ali, Şubat'ın söylediği gibi birçok zorlu olay yaşadı. Onun ilminden fayda sağlamak isteyenler, yüzüğü ele geçirmek isteyenler, güç sarhoşluğu yaşayanlar, zulmeden ve bununla yetinmeyen birçok kişi masumane şekilde, Muhammed Ali'nin kapısını çalıyor. Gerçek yüzlerini köylülerden gizleyerek yardım istemek için geldiklerini söylüyorlardı. Muhammed Ali, fark etti ki artık bu köyde kalamazdı. Gençliğini geçirdiği bu köyde, herkese iyiliği dokunmuştu. Ama içinde ulaşamadığı, dokunamadığı ya da kendisine gelemeyen insanların olduğunu da çok iyi biliyordu. Yüzüğün hakkını vermek ve Allah'a layık bir kul olmak için yanıp tutuşuyordu. Ama yine ağabeylerinin yaptıkları gibi, yeniden kimsesiz kalmak istemiyordu. Fakat içi huzurlu da değildi. İşte bu huzursuzlukla boğuştuğu dönemde, yüzük ile ilgili bir şeylerin değiştiğini hissetmeye başladı. Yüzüğün taşıdığı gücün ardında daha büyük bir sır olduğu belliydi. Bir gece, yıldızlarla dolu gökyüzünün altında sessizce otururken yüzüğü eline aldı. İşlemeleri dikkatle inceledi. Bazı semboller yavaşça değişiyor, hareket ediyor ve yeni şekiller oluşturuyordu. Ansızın, zihninde derinlerden gelen bir ses duyuldu. Sanki yüzüğün içinden konuşuyordu. "Gerçeği öğrenme vakti geldi, 7 kitabı bulmalısın."
7 kitap mı? Muhammed Ali şaşkınlık ve kafa karışıklığı içinde, bu 7 kitap nedir? Neden onları bulmam gerek, diye yüksek sesle sordu. Cevap almayı beklemiyordu ama ses devam etti. 7 kitap, dünyanın sırlarını ve gücün özünü taşır. Onlar olmadan sahip olduğun kudreti tam anlamıyla anlayamaz, doğru şekilde kullanamazsın. Muhammed Ali, hep ertelediği yolculuğa çıkmaya karar verdi. Geçirdiği günler ona bir şeyi öğretmişti. Sadece mucizeye yaslanmak yetmezdi. Bilgiye ve öğrenmeye de ihtiyaç vardı. Ancak o zaman bu gücü yönlendirebilirdi. Kimseye bir şey söylemeden, köyden sessizce ayrıldı. İçinde zorlu bir yolun beklediğini biliyordu. Ama kalbi kararlılık ve azimle doluydu. 7 kitabı bulmak için çıktığı yol, başından sonuna kadar sınavlarla doluydu. İlk yönü, uçsuz bucaksız çöl oldu. Rivayetlere göre ilk kitap, Işık Mağarası denen yerde saklıydı. Yol uzun ve yorucuydu. Ama Muhammed Ali, vazgeçmedi. Bu süre boyunca doğanın sertliğiyle nasıl başa çıkacağını öğrendi. Yüzüğü sadece mucizeler için değil, çevresini anlamak ve ondan ders almak için de kullanmaya başladı. Aylar süren yürüyüşün ardından, kavurucu güneşin altında mağaraya ulaştı. Girişi sıradan görünüyordu. Ama içeri adım attığında, ilk kitabı alabilmek için, sınavdan geçmesi gerektiğini anladı. Karşısında, heybetli bir bilge ruhani belirdi. Derin bir sesle konuştu. Bu kitabı almak istiyorsan, tek bir soruya cevap vermelisin. İnsan için öğrenilecek, en önemli şey nedir? Muhammed Ali sustu. Aklından, yaşadığı tüm acılar geçti. Yaşadığı haksızlık, sahip olduğu güç, başkalarına yardım ederken tattığı sevgi. Sonra kararlı bir sesle yanıtladı. İnsanın öğrenebileceği en önemli şey merhamettir. Ruhani bilgece tebessüm etti. Doğru cevap. O anda, ilk kitap Muhammed Ali'nin ellerinde belirdi. Sayfaları eski sırlarla ve kadim hikayelerle doluydu. Ona gücün nasıl bilgelikle yönlendirileceğini öğretti. Ama Muhammed Ali biliyordu ki, yol henüz bitmemişti. Daha 6 kitap vardı ve her biri yeni bir sınav, yeni bir ders demekti. Yıllar süren yolculukların sonunda, 7 kitabın tamamını toplamayı başardı. Her kitap ona, hayat, güç ve insanlık hakkında yeni bilgiler öğretti. Artık Muhammed Ali, daha bilge, daha bilinçliydi. Gerçek gücün hükmetmekte değil, insanları anlamakta ve onlara yardım etmekte yattığını kavradı. Kitapları, ararken gittiği her şehirde, her köyde, her kasabada, mazlumların yanında oldu. Hem kitaplardan yeni ilimler öğreniyor, hem de bu öğrendiklerini başkalarına aktarıyordu. Halk arasında ismi gezgin alim olarak anılmaya başlanan Muhammed Ali, artık ismini kullanmıyor, tek isteği olan öğrenme ve öğretme içgüdüsüyle hareket ediyordu. Nereye gitse, mutlaka yardımına ihtiyacı olan birisi karşısına çıkıyor, koşulsuz şartsız yardım etme isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Böyle birçok şehri, hatta ülkeyi gezdi. Allah'ın bir hikmeti midir? Bilinmez, kim gönülden Allah'a dua etse, Muhammed Ali'nin mutlaka yolu oraya düşüyordu. Sonunda, bir zamanlar ağabeyleri tarafından kovulduğu köyüne yolu düştü. Oraya vardığında, köyün değişmiş olduğunu gördü. İnsanlar yoksulluk içinde yaşamaya çalışıyordu. Köyde sürekli bir kaos havası vardı. Köy halkı çalıştıkları emeklerinin karşılığını alamıyorlar, işverenleri tarafından eziyet görüyor, haklarını aradıkça da köy meydanında sopa yiyorlardı. Köylülerin çoğu köyü terk etmiş, kalanlar ise kuru ekmeğe razı olmuşlardı. Ama yine de, geçmişte unutulmuş bir köyü kurtaran, o genci hatırlıyorlardı. Muhammed Ali'yi görünce sevinçle etrafını sardılar. Onun, bu zor zamanlarda kendilerine yardım edebilecek tek kişi olduğunu biliyorlardı. Muhammed Ali, köy halkına bu zulmü yapanların kim olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı. Çünkü yıllar önce, kendisine zulmeden ağabeyleri, babalarından kalan bağ bahçeyi sürmüş. Zamanla, güzel bir kazanç elde etmişlerdi. Bununla da kalmamış, kendi komşularını, yalanlarla dolanlarla kandırıp, ellerindeki arazilerine çökmüşlerdi. Arazisini vermek istemeyenleri de yıldırmış, çalışamayacak hale getirip, türlü hile ve hurda ile köyden kovmuşlardı.
Köylüler bu durum karşısında çaresiz kalmıştı. Süleyman ve Hüseyin'e borçlu olanların borcu bitmiyor. Aksine her geçen dönem daha da artıyordu. Köylülerin acısına ortak olan Muhammed Ali, ağabeyleriyle görüşmek istedi. Köyün hocası, Muhammed Ali'yi karşısına alıp bu durumu düzeltsen sen düzeltirsin. Bizim gücümüz artık yetmiyor. Kardeşlerin ile görüş, bu açgözlülük artık son bulsun dedi. Bu sırada Süleyman ve Hüseyin, Muhammed Ali'nin köye geldiğini duyunca öfkeden deliye döndüler. Hüseyin Süleyman'a, babamızdan kalan arazileri istemeye geldi. Gördün mü, dedi. Süleyman öfkeden deliye dönmüş bir halde, o zaman ona kim olduğumuzu gösterelim, dedi. İki kardeş küçük kardeşlerini yok etmek için plan yaptılar. Muhammed Ali, geçici olarak hocanın damdan bozma evinde kalıyordu. İçinde tarifi zor bir sıkıntı vardı. Namaza durduğu esnada, pencerede bir karartı belirdi. Birilerinin dışarıda gezindiğini fark etti. Namazını bitirip, dışarı çıktı. Etrafına bakınıyordu ki, ensesinden aşağı bir uyuşukluk hissetti. Gözünü açtığında, hoca ve bazı köylüler başında toplanmış, onu kendine getirmeye çalışıyordu. Kendine geldiğinde, "Ne oldu bana?" diye sordu. İçlerinden biri kardeşlerinin adamları, "Seni öldürmek için gelmişlerdi. Ama ne olduysa, adamlar cin çarpmışa döndüler, avare gibi geziyorlar," dedi. Muhammed Ali, şaşkınlıkla, "Ama ben yüzüğü kullanmadım. Bu nasıl olur?" Hoca karşılık verdi. "Belki de, artık yüzüğe ihtiyacın yoktur," dedi. Sonra Muhammed Ali'yi dinlenmesi için içeri götürdüler. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar, Muhammed Ali bu duruma anlam veremedi. 7 kitabı okudum, yeni ilimler öğrendim. Nasıl olur da yüzüğe dokunmadan, o iki adamı delirttim, diyerek söyleniyordu. Tam o esnada Şubat karşısında belirdi. Tebessüm ederek, "Seni seçmekte doğru karar verdiğimi biliyordum. Beni yanıltmadın," dedi. Muhammed Ali, "Tüm bunları yapan sen miydin?" diye sordu. Şubat, "Hayır," dedi. "Ama sana son kez, iyilik yapacağım eski dostum." Ve ortadan kayboldu. Ertesi sabah köyde, kargaşa hakimdi. Muhammed Ali'nin kardeşlerinin kaldığı konak sabaha karşı yanmış, tüm mal varlıkları bir gecede yok olmuştu. Hemen ağabeylerini görmek için yola çıktı. Yanan konağa vardığında iki abisinin de sağ salim hayatta olduklarını gördü. Yanlarına varıp yardım etmek istedi. Süleyman ile Hüseyin küçük kardeşlerini, karşılarında görünce, alevlerin arasından nasıl kurtulduklarını hatırladılar. Muhammed Ali, yangından kardeşlerini kurtarmış ve bunu yatağında uyurken yapmıştı. Süleyman ile Hüseyin, bu kadar kötülüğe rağmen, Muhammed Ali'nin onları, alevlerin içinden çekip almasını ve hala yardım etmeye çalışmasını görünce, özür dilemeye başladılar. Pişmanlıkları yüzlerinden okunuyordu. Muhammed Ali, tüm bu olanlara inanamıyordu. "Hayır kardeşlerim, sizi ben kurtarmadım. Bir yanlışlık var," dese de kimseyi ikna edemedi. Aradan zaman geçti. Süleyman ve Hüseyin vicdanlarını biraz olsun rahatlatmak için, köylülerin topraklarını, sahiplerine iade edip köyden gittiler. Köy, sonunda eski huzur ve mutluluğuna kavuştu. Köylüler, yeniden kendi topraklarını sürmeye başlayınca bolluk bereket geri geldi. Muhammed Ali, tüm yaşadığı kötülüğe rağmen abilerini affetti. Zaman su gibi akıp geçti, tekrar kış ayı geldiğinde. Muhammed Ali, parmağındaki yüzüğü çıkardı ve yeniden Şubat karşısında belirdi. Muhammed Ali, yüzüğü Şubat'a uzattı. "Artık ona ihtiyacım yok. Senin olanı sana geri veriyorum," dedi. Şubat gülümseyerek, yüzüğü aldı. Ve ortadan kayboldu. Muhammed Ali, köyüne geri döndü ve insanlara yardım etmeye devam etti. Allah hepimizin karşısına, merhametli insanlar çıkarsın. Bizleri çektiğimiz acıların sonunda, sabrın kemaline ermemizi nasip etsin inşallah.